Hepinize merhabalar, Merdiye Yeker ben. Mevcut Covid-19'un neden olduğu sosyal ve ekonomik kriz zorluk türlerinin uç ama çok önemli bir örneğiydi. Liderler bugün bu gerçekle yüzleşiyor. Genel bir kanı olarak şöyle diyebiliriz, herhangi bir kriz gibi yıkıcı gücü ve şirketlerin varoluşunu tehdit eden etkileri tamamen beklenmedikti. Kriz yönetiminde ustalaşmak için bir liderlik stili gerekir. Bu istisnai durumlar daha insan merkezli olmayı ve kökten yönlendirilen bir liderlik tarzını benimsemeyi gerektirir. Bu videoda liderlerin kriz sırasında başarılı bir şekilde liderlik etmesi için gereken özellikleri analiz etmek istedim. Kuruluşlar bu krizi 3 tipik evresinden geçer ve her birinden öne çıkan yaklaşımlar farklıdır. Öncelikle bunlara değinip ardından belirli bir liderlik tarzının nasıl sürdürüldüğüne göz atmak isterim. Bu süreçte birçok başarısız yönetim modeline tanık olduk. Neredeyse bir şirket nasıl yönetilemez sorusu karşılığının vücut bulmuş hallerini müdür sıfatıyla şirketlerin başlarında olduğunu gördük. Aslında onlara şu anlamda teşekkür etmeliyiz. İtibarlarınca sayarak çalışanlara bir şirket nasıl yönetilemez bunu göstermiş oldular. Bu da aslında büyük bir öğreti. Krizi başarıyla atlatmak için liderler önce krizi benzersiz olarak tanımlamalı ve özelliklerini anlamalıdır. Bu konuyu seçmemin nedeni bu tür krizlerin şekil değiştirerek hayatımızın geri kalanında da olacağı aşikar hale geldiği için bu tür durumlarda geçerli koruyacak bir liderlik anlayışını ortaya koymaktır. Başlıyoruz. Krizin belirsizliklerine yanıt vermek büyük zorluklar ortaya çıkarır. Herhangi bir liderin en acil hedefi örgütün geleceğini korumaktır. Liderler günlük iş hayatına ek olarak bir kriz anında birçok zorlukla karşı karşıya kalırlar. Neler yapılabilir? Bir bakalım. Organizasyonu stabilize edin. Çoğu kuruluş için işlerin her zamanki gibi yürümesi artık mümkün değildir. Çalışanların güvenliğini garanti etmek, finanse etmek ve istikrarı için liderlerin hızlı karar alması gerekir. Aksi takdirde üretimde bir durma, uzaktan çalışma, mevcut nakit kaynaklarını aşağı çekme veya hatta personeli işten çıkarmak gibi sonuçları olabilir. Organizasyon DNA'sına sadık kalın. Bir kriz şüphe uyandıran, şaşırtıcı hamlelere yol açabilir. Bir organizasyon olarak neyi temsil ettiğinizi tam olarak tanımlamanız gerekir. Özellikle bu koşullarda aidiyet duygusu ve örgütsel kültür güçlü bir dayanak görevi görür. Sosyal etkiyi kabul edin. Bir kriz anında insanlar genellikle Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine geri döner ve güvenlik, sağlık gibi temel ihtiyaçlara odaklanır. Ekosistem, müşteriler ve çalışanlarla nasıl işbirliği yapacağınız buna göre uyarlanmalıdır. Krizin belirsizliğiyle yüzleşin. Bir krizin nasıl gelişeceğini tahmin etmek imkansız olduğu için bireyler ve şirketler belirsizlik ve şüphe yaşar ve bir de fazlasıyla korku. Bu nedenle ekosistemin liderleri olarak her bir çalışanınızın nasıl etkilendiğini ve verecekleri reaksiyonun dalgalanma etkilerini önceden belirlemelisiniz. Bir şirketin lideri olarak çevik ve kendinden emin olmalısınız. Bir ekibin liderleri olarak şirketinizi verimlilik kayıplarına karşı korumak için ekibinizi yönlendirebilmelisiniz. Bireysel olarak kendi korkularınızla ve endişelerinizle yüzleşmelisiniz. Bugün hızlı kararlar almanız gerekse de sonraki normal konusunun dikkate alınması ve net olması da çok önemlidir. Krizin ilk aşamalarında neyin normal olduğunu yeniden düşünürüz. Sonraki normal, kuruluşların bu krizden öncekinden daha güçlü çıkma şansıdır. Yeni deneyimler yeni beklentilere yol açar. Her gün yeni koşullar getirse bile bir kriz değişim gerektirir. Örneğin şirket destekleyebileceği yeni sosyal sorumluluklarını tanımlayabilir. İhtiyaç buluşun anasıdır ve farklı şekilde çalışmak kıvılcım oluşturmalıdır. İnovasyon, işletmelere neler yapılabileceklerini anlama fırsatı verir. Sıradaki normal. Sektörlerin geleceğini şekillendirmeye çalışan bu pazar şekillendiriciler ya da ben trendsetterler demeyi daha çok yakıştırıyorum. Bunlar uyum sağlamak yerine daha güçlü ortaya çıkacak ve daha fazladan yaratacak, olumlu toplumsal etki yaratacaklardır. Bu genellikle kolay olduğu için tercih edilen eski düzene göre daha zor olandır ve daha iyidir. Krizin değişkenliği fırsatlar yaratır. Yapısal pazar değişiklikleri ve yeniden şekillenen pazarlar yeni işleri tetikleyen modellerdir. Yeni deneyimler insanları daha açık fikirli kılar. Sonraki normale doğru bir rota belirlemenin şimdi gerçekleşmesi gerekiyor. Sonraki normali tanımlamak, krizin yanıtla ve iyileştir aşamalarında müzakereler için bir temel olarak kullanmak tüm zorlukların en büyüğüdür.
Bir kriz geldiğinde liderlerin bu krizi sezmesi gerekmektedir. Örgütün hayatta kalması için neye ihtiyacı var ve bu zorlukları en iyi nasıl çözebiliriz konularına odaklanmaları gerekmektedir. Cevap verme aşaması kaostur. Liderlerin zor kararları empatiyle dengelemeleri gerekmektedir. Liderler ekonomik taleplerin yanı sıra yoğun duygusallık içeren acil duruma da aynı kararlılıkla yanıt vermelidir. İşte kaosun üstesinden gelmeye yardımcı olacak 6 özellik. Pragmatik. Hasarın sınırlandırılması birinci önceliktir ve hızlı sonuçlar elde etmek için uygulayıcı yaklaşım içinde olunmalıdır. Belirleyici. Kusurlara göre karar verme cesaretine sahip olmak gerekmektedir. Kararlı. Örgütün hayatta kalması, kendine güvenen ve bazen popüler olmayan hareketlerde bulunmayı gerektirmektedir. Empati. Söyleyeceklerinizi empati ve şefkatle ifade etmeniz gerekmektedir. Önderlik etmek. Organizasyonu stabilize etmek, tam sahiplik ve güçlü rehberlik gerektirmektedir. Şeffaflık. Bir dayanak görevi görerek belirsizlik içinde güven yaratır. Kurtarma aşaması kaosa düzeni yeniden getirir. Liderler bir sonraki normalde katılım sağlamak için uzlaşmacı olmalıdır. Şimdi farklı nitelikler kümesi gerektiren bir sonraki normali şekillendirmenin zamanı gelmiştir. Yenilikçi. Yeni fırsatlardan yararlanmak yenilikçi olmayı gerektirir. Düşünceli, uzun vadeli bir strateji, demokratik tutum ve küçük yinelemeler gereklidir. Risk azaltma. Krizin kritik aşamasından sonra tutucu yaklaşım yeniden kurulmalıdır. Empatik olmak ve önderlik etmeyi bir öncekisinde anlatmıştım. Dikkatli olmak, kanıtlanmış ve güvenli bilgi akışlarına güvenmek gerekmektedir. Gelişme aşaması kuruluşu tekrar hızlandırır. Liderlerin normal rollerine ve daha esnek bir duruşa geri dönmeleri gerekir. Liderler karmaşıklık matrisinin her bir çeyreğinden nasibini almış bir durum karışımıyla karşı karşıya kalırlar. Odaklarını bir kez daha genişletmeleri gerekir. Liderler durum geliştikçe başarılı olmak için ayırt edici bir özellik kombinasyonuna ihtiyaç duyacaklardır. Nedir bunlar? Liderlik, pragmatik, yenilikçi, belirleyici, risk azaltıcı, empatik, dikkatli, şeffaf, düşünceli. İçgörü. Bir krizi yönetmek, liderlerin davranışlarını kararlılıkla uygulamayı gerektirmektedir. Başta zorluklar, zaman baskısı ve duygusal strestir. Her aşamayı başarılı bir şekilde yönetmek için liderler şu anda hangi aşamada olduklarını sezmeli ve liderlik tarzlarını buna göre uyarlamalıdırlar. Özetleyecek olursak, krizin cevap aşamasında acil olan durumu ele alın ve sürekliliği yönetin. Yanıt verme aşaması, liderlerin bir şeye odaklanmasını gerektirmektedir, krizi yönetmek. Liderler bütün belirsizlikleri hızlı tepki vermeli, ekonomik baskının yanında yüksek empatik liderlik ve kararlı bir tavır gerekmektedir. İyileşmek. Öğrenin ve daha güçlü ortaya çıkın. İyileşme aşamasında liderler hala krizi ele alıyor olsalar bile sonraki normal önceliğe sahip. Liderlerin çok önemli bir duruşa ihtiyaçları vardır. Liderliği krize uyarlayın, gelecekteki işbirliği için yapıcı bir tavır benimseyin. Sonraki için hazırlıklı olun. Gelişme aşamasına geçerken sonraki normal, gerçeklik, liderler bu aşamada her türlü aşamayla karşı karşıya kalır. Bu nedenle esnek olmalıdır. Bir sonraki adım atmak. Bir kriz sırasında doğru özellik karışımında bulunmaları için liderlerinizi destekleyin. Liderler takipçileri varsa başarılıdır. Liderler bir kriz sırasında süreçlere odaklanma eğilimindeyken mükemmel liderliğin tamamen desteklendiği noktanın etkili iletişim olduğunu unutmamak gerekmektedir. Mükemmel etkiye ulaşmak için bir kriz yönetiminin her aşaması incelikli lider davranışları, dolayısıyla incelikli liderlik iletişimi ister. Bütün aşamaları şöyle hızlıca geçelim. Cevap aşaması, zor kararlar ve empatik iletişim konusunda denge bulmak çok önemlidir. İletişim hedef odaklı, kendine güvenen ve destekleyici olmalıdır. İyileşme aşaması, liderler bir sonraki normali şekillendirmeye başlarken çok yönlü beceri kabiliyetleri zirve yapar. Bu nedenle etkili iletişim ve vizyoner bakış açısına sahip olmalı, dengeli, güvenilir bir temelde olmalıdır. Gelişme aşaması, her zamanki gibi iş sırasında liderler çeşitli durumlarla karşı karşıya kalacaklardır. Ve bu nedenle oldukça esnek iletişime sahip olmaları gerekmektedir. Her durum için geçerli doğru bir iletişim stratejisini bulabilmek için tüm organizasyon için doğru rol modeli olacak şekilde hareket etmek çok önemli olacaktır. Herkes mevcut krizden etkilenir. Siz bunu nasıl fırsata çevireceğinize odaklanın.